Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda Apple Watch SE'nin kutu açılışını, telefon ile eşleşmesini ve 6 modeliyle kıyaslamasını yaptıktan sonra bir haftalık kullanım sonucunda tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Apple Watch SE'nin kutu açılışıyla devam edelim. Şöyle üzerinde bir naylon koruyucu var. Onu alıyoruz. Arka tarafta bulunan 2 adet kilitli kulakçığı kaldırıyoruz. Kapaklarını açıyoruz ve Apple Watch SE kutusunda şu anda karşımızda duruyor. Kapağını kaldıralım ve içinden neler çıkacak onlara şöyle bir göz atalım. Bir adet kartlık çıkıyor ve bu kartlığın içerisinde kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Kullanma kılavuzunun içinde gayet güzel bilgiler var. Özellikle benim gibi ilk defa bir Apple Watch kullanıyorsanız çok faydalı bilgileri burada bulacaksınız. 1 metrelik şarj kablosu da kutunun içerisinden çıkıyor fakat 5 wattlık şarj adaptörü yok. Biliyorsunuz iPhone 12 ile birlikte artık şarj adaptörlerini Apple kutulardan çıkarttı. Şimdi saatimizi elimize alalım. Üzerindeki koruyucuyu çıkartalım. Görüyorsunuz arka tarafta sensörleri var ve buradan şarj oluyor. Telefonun sol tarafında 2 adet hoparlör çıkışı var. Her iki ucunda da kayışlarını, kordonlarını takmanız için 2 adet kanal bulunuyor. Yan tuşa basarak saatimizi açıyoruz ve bu arada manyetik olarak nasıl tuttuğunu görüyorsunuz. İşte bu şekilde saatinizi şarj edebiliyorsunuz. Bakalım kutunun içinde başka ne var? Artık bundan sonra sanırım kayışa geçeceğiz. Şimdi kayışı açalım. Kutunun sol yanında bir adet koruyucu bant bulunuyor. Bu bantı çıkartıyoruz ve daha sonra içinden 2 adet kayış çıkıyor. Bunlardan bir tanesi küçük, small ve medium olarak adlandırılıyor. Birisi biraz daha büyük, medium ve large olarak adlandırılıyor. Bileğinizin ölçüsüne göre bunlardan birini kullanabilirsiniz. Ben medium ve large olanını kullandım ve bileğime tam olarak uydu. Eğer biraz daha ince bir bileğe sahipseniz medium ve small olan tam sizin bileğinize göre olacaktır. Malzeme kalitesinden de bahsetmek istiyorum. Oldukça yumuşak bir dokuya sahip. Bu kullanım açısından size konforlu bir kullanımı vaat edecektir. Kutumuzu açtık. Telefonumuz da bu arada açıldı ve artık telefonla saati eşleştirebiliriz. Bunun için Watch uygulamasının olması gerekiyor ve aynı zamanda Bluetooth'unuzun açık olması gerekiyor. Çünkü telefonla saat birbirini bu şekilde görecektir. Eşleşmeye başladığınızda ekranda, saatinizin ekranında QR kodu gibi bir resim çıkıyor. Bu sembolü kamerada okuttuktan sonra telefon ile saat birbirini tanımış ve eşleşme başlamış oluyor. Eşleşme devam ederken bir yandan da küçük ayarları sizlere yaptırıyor. Saati hangi kolunuza takacağınızı soruyor. Ben sol tarafta takacağım için solu tercih ettim. Çünkü bu sizin kalp atış ritimlerinizle ilgili verilerin tutulmasında önemli bir etken. Hüküm ve koşullar menüsü çıkıyor. Bunu kabul etmekten başka zaten çaremiz yok. Kabul ete basıyoruz. Daha sonra Apple kimliğimizi ve şifremizi giriyoruz. Antrenman yol izleme ile ilgili bizden onay istiyor. Buna onayını veriyoruz. Daha sonra paylaşılan ayarlara tamam diyoruz ve daha sonra çıkan ayarların ben hepsine sürdür diyerek geçtim ve gayet güzel de kullandım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tekrar bir parola yaratmadım. Kullanım kolaylığı olması açısından parolayı iptal ettim. Daha sonra aktiviteyi ayarlıyorsunuz. Günde ne kadar spor yapacaksınız? Yürüyüş hedefleriniz ne? Koşu hedefleriniz ne? Bunları ayarlıyorsunuz ve bu şekilde aktivite ayarlarını da yapmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte çok değil, ortalama veya çok olarak bu ayarları yapıyorsunuz ve daha sonra bunlar sizin halkalarınız olmuş olacak ve böylelikle bu halkaları gün sonuna kadar da tamamlayarak hedeflerinize ulaşmış olacaksınız. Saatin güncel sürümünü size yükletiyor ve acil SOS ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra kullanılabilir uygulamaları yüklemenizi istiyor. Ben tümünü yüklettim. Telefonumda Apple Watch desteği olan tüm uygulamalar yüklendi ve bu yükleme işlemi de oldukça uzun sürdü. Belki internetin hızının düşük olmasından, belki başka bir sebepten dolayı bilmiyorum ama yaklaşık benim bir yarım saatimi aldı. Bu konuda da size bilgi vermiş olayım. Şimdi kayışımızı da takalım. Saatin üst ve alt tarafında oyuk bir yer var. Oraya kayışımızı takıyoruz
ve çıkartmak için iki tarafta da düğme var. Buna basıp çıkartmamız gerekiyor. Aksi takdirde kayış yerinde sabit kalacaktır. Doğru olan pozisyon da şu şekilde. Tokalı olan kısım dijital crown tarafına gelmesi gerekiyor. Delikli olan kordonun delikli olan parçası ise saatin altına gelmesi gerekiyor. Daha sonra bileğimize sarıp tokasını uygun olan delikten geçirdikten sonra kolunuza rahatça oturuyor ve kalan fazlalığı da iç tarafına sokuyorsunuz ve bu şekilde kolunuza artık oturmuş oluyor. Saati kendinize çevirdiğinizde otomatik olarak ekran açılacaktır. Kurulum işlemi bittiğinde Apple Watch'a hoş geldiniz yazısı karşınıza çıkıyor. Tamam'a tıkladığınızda Watch uygulamasında saatim sekmesi geliyor. Bu sekmede bütün saatle ilgili ayarları yapıyorsunuz ve kordonlarınızı seçebiliyorsunuz. Ortadaki kordon galerisi menüsünden. Burada oldukça fazla seçenek var elinizde. Bunları kendinizde istediğiniz renkte, istediğiniz kombinasyonda kişiselleştirebiliyorsunuz. Hepinize tekrar merhaba. Kurulumu yaptıktan sonra 2 haftadır saati kullanmaya başladım. Videonun başında 1 hafta olacağını söylemiştim fakat süre biraz uzadı. Böylelikle daha iyi deneyimlemiş oldum Apple Watch SE'yi. Hayatı kolaylaştıran bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Artık hayatımızın içine girdiği giyilebilir cihazlar telefona bakma ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Bütün mesajlar saatinize geliyor. Bu sayede cep telefonuna olan bağımlılığınız biraz daha azalmış oluyor. En azından şöyle bir mesaj geldiğinde o mesaja bakıp daha sonrasında kendinizi zaman zaman Facebook'ta ya da Instagram'da bulabiliyorsunuz. Bu gibi kopmaları önüne geçmiş oluyor aslına bakarsanız. Mesajların saatinize gelmesi ve bunlara Siri'yi kullanarak veya hazır mesajları kullanarak cevap vermek telefon ömrünü de uzatıyor. Şöyle ömrünü uzatıyor. Artık telefonunuza daha az bakıyor ve şarjının daha uzun süre gitmesini sağlamış oluyorsunuz. Hayatı kolaylaştıran bir cihaz dedik. Bundan biraz bahsedelim. Sadece mesajlara cevap vermiyorsunuz. Aynı zamanda gelen aramaları saatiniz üzerinden cevaplayıp konuşabiliyorsunuz ve burada ses kalitesi oldukça güzel. Hatta yaptığım görüşmelerde karşı taraf saatten görüştüğümü kesinlikle anlamadı, telefondan görüşüyorum gibi ses oldukça net ve berrak bir şekilde karşı tarafa aktarıldı. Gün içerisinde cep telefonumuzu kaybedebiliyoruz. Nereye bıraktığımızı unutabiliyoruz. Bunu da hızlı bir şekilde bulmamızı sağlıyor. Hemen alt taraftan açtığımız zaman denetim merkezini burada bir ping atma sembolü var sağ üst tarafta. Buna bastığımız zaman hemen telefon gördüğünüz gibi bir ses çıkartıyor bir defa ve bu şekilde telefonu daha hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz Siri'ye de telefonun nerede diye sorduğunuzda yine sizin hemen telefonunuzu veya sisteme kayıtlı cihazlarınızı hızlı bir şekilde bulabiliyor. Malum pandemi dönemindeyiz. Elimizi yıkamaya başladığımızda hemen 20 saniye geri sayıyor. Elimizi yıkadığımızı algılıyor ve 20 saniye sonunda bizi motive eden bravo, tebrikler gibi mesajlar vererek elinizi yıkamanızı ve daha hijyenik olmanızı sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Saatin bir diğer güzel özelliği sizi spora teşvik etmesi. Gün içerisinde üzerinde bulunan halkaları tamamlayarak sizi hedefinize ulaşmanızı sağlıyor. Eğer o hedefin biraz gerisindeyseniz motive edici mesajlarla sizi teşvik ediyor. Eve geldiğinizde örneğin kalori hedefinize ulaşamadınız. Belki bir akşam egzersizi planlayarak günü güzel bir şekilde, daha aktif bir şekilde bitirmenizi sağlıyor. Bu da sağlık açısından oldukça önemli. Ben spor yaparken Nike'ın Training uygulamasını kullandığım Apple Watch'unuz olsun veya olmasın bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz da şarjından bahsedelim. Şarjı 2 gün gidiyor fakat ben geceleri kullanmıyorum. Çünkü kolumda bir saat varken konforlu bir uyku yapamıyorum işin açıkçası. Bu arada uyku uygulamasını da kullanmadığımı da belirteyim. Saati yan tarafıma koyuyorum ve bu şekilde 2 günü çıkardığını söyleyebilirim. Yoğun kullanımlarda belki ikinci günü çıkarmayabilir. Bunun da uyarısını yapmış olayım buradan. Saatinizi şarj ederken ekranda görüldüğü gibi kadran yeşile dönüşüyor. Eğer başucu modu etkinse şarj olurken başucu saati olarak da kullanabiliyorsunuz. Apple Watch'ta ayarlanmış bir alarmınız varsa alarm zamanı yaklaştıkça ekran yavaş yavaş aydınlanıyor ve eğer gece saatinize küçük bir dokunuş yaparsanız yine ekran aydınlanmış oluyor. Saatiniz tam olarak şarj olduğunda cep telefonunuzun bildirim merkezine bir mesaj geliyor. Böylelikle gün içerisinde telefonu şarj ediyorsanız acaba şarjım
tam olarak doldu mu diye saatinize bakmanıza gerek kalmıyor. Sağlıkla ilgili yine güzel bir özellik, sizin kalp atış hızınızı hareketliyken veya dinleniyorken ayrı ayrı hesaplıyor. Düşük kalp hızında veya yüksek kalp hızında sizi uyarıyor. Aynı zamanda eğer kalp ritminde de bir bozukluk varsa yine uyarı vererek sizin belki fark etmediğiniz bir hastalığınıza karşı sizi uyarmış oluyor. Yine sağlıkla ilgili nefes uygulaması var. Nefesinizi kontrol etmenizi sağlıyor. 1 dakika boyunca nefes egzersizi yapıyor. Halka büyürken siz de nefes alıyorsunuz ve nefes veriyorsunuz. Rahatlamanız açısından oldukça güzel bir uygulama. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Sağlıkla ilgili bir diğer özellik ise belki hayat kurtaracak güzel bir özellik. Düşme algılama, kalp rahatsızlığı veya daha farklı hastalıklar sonucu herhangi bir şekilde yere düştüğünüzde ve hareketsiz kaldığınızda Apple Watch bunu anlıyor ve acil servislere bunu bildiriyor. Bildirmeden önce tabii ki size uyarıyor düştüğünüzü ve SOS araması yapacağını söylüyor ve daha sonra siz herhangi bir tepki vermezseniz acil servisleri arayarak konumunuzu ve düştüğünüzü arama servislerine bildiriyor. Tabii Türkiye'de bu ne kadar uygulanabilir? Bunu tabii ki ben de bilmiyorum ve bunu da tabii denemek pek de doğru olmaz diye düşünüyorum. Acil servisleri meşgul etmemek adına. Sağlıkla ilgili bir diğer özellik yüksek ses uyarı ikazı. Eğer gürültülü bir ortamda 30 dakikadan fazla kalıyorsanız sizi saatiniz uyarıyor ve gürültülü bir ortamda kaldığınızı söylüyor. Bu da bence sağlık açısından önemli bir özellik. Saatin hayatı kolaylaştıran ve sağlıkla ilgili güzel özelliklerinden bahsettik. Biraz da saatin diğer özelliklerinden bahsedelim. Çok güzel kadranları var. İstediğiniz kadran kombinasyonunu cep telefonunuzdan yapıp daha sonra hemen bunu saatinize aktarabiliyor. Daha sonra yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirme olarak oldukça eliniz zengin, bu konuda istediğinizi bulacağınızı düşünüyorum. İsterseniz çekmiş olduğunuz fotoğrafları da kadran galerisine ekleyebiliyorsunuz. Saatinizi aynı zamanda bir ışık kaynağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Alt taraftan denetim merkezini açtığınız zaman feneri açıyorsunuz ve farklı tonlarda, farklı renklerde uyarı ikazı olarak bile kullanabileceğiniz güzel ışıklar karşınıza çıkıyor. Okunmamış bir bildirim varsa bu saatin üzerinde kırmızı bir nokta olarak belirtiliyor. Aşağıya doğru çektiğinizde bildirim ekranı geliyor ve burada tüm bildirimleri okuyabilir ve daha sonra bunları silebilirsiniz elbette. Yukarıya kaydırıp denetim merkezini açtığınızda sol tarafta eğer telefon yeşil olarak gözüküyorsa demek ki Bluetooth bağlantısı var. Bu kırmızıya döner ve üzerinde bir çizgi olursa Bluetooth bağlantısının olmadığını size söylüyor. Saatinizi belki yüzerken de kullanıyor olabilirsiniz ve bu kullanım sonucunda hoparlörlere su kaçmış olabilir. Bu da ses kalitesini elbette bozacaktır. Bunun önüne geçmek için tabii ki saati pirinçe yatırmayacağız. Apple bunu düşünmüş ve denetim merkezini açtığınızda bir adet şurada son tarafta damla sembolü bulunuyor. Bunu aktif ettikten sonra dijital crown'u döndürmek suretiyle düşük frekanslı bir sesle hoparlörleri temizlemiş oluyorsunuz. Yine güzel bir özellik, cep telefonunuzun kamerasına saatinizle ulaşabiliyorsunuz. Hem ön kamerayı hem arka kamerayı kontrol edip buradaki görüntüleri cep telefonunuza taşıyabiliyorsunuz. Fotoğraf çekip video kayıtlarınızı durdurup başlatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Wallet uygulaması var fakat bu uygulama ne yazık ki Türkiye'de çalışmıyor. Bu uygulamayı kullanmak için Amerika'da bir bankada hesabınızın bulunması gerekiyor. Eğer Türkiye'ye de bu sistem gelirse temassız ödeme yaptığımız her yerde saatimizi okutarak alışverişlerimizi yapacağız. Umarım ki bu özellik de en kısa zamanda ülkemize de gelmiş olur. Renk seçenekleri olarak gümüş gri, pembeye yakın olan altın rengi veya uzay grisi rengini tercih edebilirsiniz. Ben uzay grisi aldım fakat sizlere gümüş rengini de düşünmenizi tavsiye ederim. Beyaz kordonuyla birlikte geleceği için çok fazla kullanmayacağımı düşündüm. Fakat gri renk seçeneğinde muhtemelen çizikler biraz daha fazla belli olacaktır. Aynı zamanda kordon olarak daha fazla seçenek gri renkte bulunuyor. O yüzden gri rengi de alabilirsiniz. Peki Apple Watch SE ile 6 arasında hangi farklar var? Bunlardan biraz bahsedelim. İlk olarak oksijen sensörü Apple Watch SE'de bulunmuyor. Aynı zamanda EKG ölçümü de yapmıyor. İşlemci farkı var. Bir nesil daha iyi bir işlemci var.
Apple Watch SE ile 6 arasında Apple Watch 5'te kullandığı işlemciyi SE'de de kullanıyor. Apple Watch 6 serisinde gümüş, altın ve uzay grisi renklerinin dışında mavi ve kırmızı renk seçeneklerinde sahip oluyorsunuz. İşte bunlar Apple Watch SE ile 6 arasındaki farklar. Bu fiyat farkına değer mi? Bunun cevabını verecek olan tabii ki sizsiniz. Hem ekonominiz hem de tercihleriniz. Apple Watch'u bir hafta kullandıktan sonra küçük de olsa bir yerinde bir çizik boya atması oldu ve ben de bunun önüne geçmek için Spigea'nın bir koruyucusunu aldım. Şimdi isterseniz onu takalım. Hem nasıl duruyor onu bir görmüş olalım ve daha sonra da videoyu sonlandırmaya doğru bir adım daha atalım. Şimdi kutumuzu açalım ve ürünü şöyle bir görelim bakalım. Gördüğünüz gibi kasayı tamamen kapatıyor ve saate birebir uyuyor kesinlikle. Eğer böyle bir koruyucu düşünüyorsanız tavsiye ederim. Linkini de açıklamaya bırakacağım. Ekranda herhangi bir koruma olmadığını da belirteyim. Makyaj olarak tabii ki saatin şıklığından biraz olsun alıyor, tüm kılıflarda olduğu gibi. Saatin son bir özelliğinden de bahsedeyim. Saatin üzerine iki parmağınızla bastığınızda size saati söylüyor. Videoyu burada sonlandıralım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve hoşça kalın.